Geçen hafta piyasalarda neler oldu? Bu hafta piyasalarda neler olabilir? Bu video içerisinde sizlerle birlikte doları, altını, gümüşü, euroyu, gram altını, gram gümüşü, sterlini, bitcoin'i ve BIST değerlendireceğiz sevgili dostlarım. Şok yükselişlerin ardından altın ve gümüş tarafında özellikle yükselişler devam edecek mi? Dolar ne olacak? Bu video içerisinde hepsini bulacaksınız. Evet, haftayı FED enflasyon raporlarında gelen gerileme ile birlikte dolar 18 lira 58 kuruştan, altının onsu 1771 dolardan, gümüşün onsu 21 dolar 71 sentten, gram altın 1057 TL'den, gram gümüş 12 lira 96 kuruştan, çeyrek altın 1750 liradan, sterlin 21.99'dan, euro Türk lirası ise 19 lira 24 kuruş seviyesinden kapattı. Ayrıca Borsa İstanbul'da 4456 puandan bu haftayı kapattı sevgili dostlarım. Haftaya altın tarafı özellikle şok yükselişlerin ardından rekorlarını kırabilecek mi? Bu haftalık kapanışlar euroda, altında, gümüşte, dolarda bize neyi gösteriyor? Bu video içerisinde sizlerle birlikte bunu değerlendirmeye çalışacağız. Evet, öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz sevgili dostlarım. Dolarla hemen yayınımıza başlayalım. FED enflasyon beklentileri 7.9 civarındaydı. 7,7 civarında bir FED'in enflasyon raporu açıklamasıyla birlikte piyasalar karıştı. Bununla birlikte dolar endeksinde sert aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte izledik. Özellikle dolar endeksinde bu hafta itibariyle 106 puan seviyesi önemli olacak. 106 puan seviyesi eğer kırılırsa, dolar endeksinde aşağı yönlü kırılırsa 103 puan seviyesine kadar dolar endeksinde tekrardan aşağı yönlü hareketler görme ihtimalimiz oldukça yüksek olur. Forex ve Viyop'ta dolar endeksinde işlem yapan sevgili dostlarımız 106 puana dikkat etsinler. Kırılması durumunda 103 puan civarına doğru dolar endeksinde tekrardan aşağı yönlü ivmelenmeler görebiliriz sevgili dostlarım. Altın ve gümüş, altın ons, gümüş ons tarafında bekleyen sevgili dostlarımız ise dolar endeksinin aşağı yönlü hareketleri 106 puanı kırması durumunda altının onsunda yukarı yönlü hareketler, gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketler tekrardan devam edecektir. Bu da gram altın ve gram gümüş tarafındaki hareketlerin de rekor seviyelerin üstüne doğru hareketleri beraberinde getirecektir. Şimdi birazdan sizlerle teknik analiz ve grafikler üzerinde tek tek hepsine değineceğiz. Bu hareketlerin euro, sterlin, altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü daha hızlı, sert bir şekilde ivmelenmesi gerçekleşebilir. O yüzden bu haftaya gene altın, gümüş, euro ve sterlin damgasını vurabilir sevgili dostlarım. Bizler de gene biliyorsunuz Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek. Büyük bir ihtimalle bizler faizleri %9,50 civarına kadar tekrardan son bir indirim yapacağız ve yılı Merkez Bankası 9.50 puan civarlarından kapatmak isteyecektir öngörüler doğrultusunda. Gene Merkez Bankası öngörüleri doğrultusunda yıl sonu dolar kuru beklentisi 21 ile 20.50 civarlarında bir kur olacağı yönünde. Bizlerin de sizlerle birlikte yapmış olduğumuz enflasyon oranlı kur fiyatları vardı. Bizlerin de beklentisi dahilinde enflasyon orantılı dolar kurunda bu yıl 2022 yılı sonu itibariyle arkadaşlar 23 ila 25 lira arasındaki bir fiyat beklentimiz mevcut. O yüzden biz de dolar kurundaki bu beklentimizi hala enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemler içerisindeki beklentilerimiz dahilinde 23 TL ve 25 TL aralığı olarak hala da önemli bir seviyede tutuyoruz. Bizler için dolar kurunda takip ettiğimiz en önemli kısa vadedeki destek bölgemiz özellikle 18 lira 40 kuruş seviyesinde. Haftayı gene 18.58 civarından kapatan bir dolar kuru. Gerilemeler görülse de 18.40 altına sarkamayan bir dolar kuru. Aşağı yönlü hareketlerin biraz daha gevşeyebilmesi için dolarda mutlaka 18 lira 40 kuruş seviyesinden kapanış görmemiz şart. Bu kapanışları yakalayamadığımız sürece dolar kurunda aşağı yönlü bir hareketin gelmesi henüz erken diyebiliriz sevgili dostlarım. 18.71 dolardaki gene kısa yönlü hareketlerde iğneleme gelebileceği bir nokta. Onun altındaki bir direnç 18.62. Biliyorum bu direnç ve destek noktaları uzun zamandır dolar kurunda görülüyor. 18.71 üzerine dolar kurunun atması hızlı bir şekilde dolar kurunda 19 lira 50 kuruş civarına doğru giden bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir. O yüzden dolar kurundaki arkadaşlar da dikkatli olsunlar. Buradaki 19.50 fiyatlaması için mutlaka 18.71 fiyatlaması üzerinde dolar kurunun kapanış yapması şart ki buradaki 19.50 fiyatlarına doğru dolar kuru gelebilsin. 18.40 önemli bir seviye. Düşüşün olabilmesi için ise 18.40 altında hala da kapanış görmemiz şart. Aksi takdirde bu aralık yatay aralık seyri olur. 18.71 kırılmadıkça yukarı yönlü bir hareket beklentisi
henüz erken. 18.40 aşağıya kırılmadıkça da aşağı yönlü bir hareket beklentisi henüz erken. Yatay seyir 18.40-18.71 bantları arasında dolar kurunda hala da hareket etmekte. Peki 18.41 kırılırsa, yani aşağı yönlü 18.40'ı kırar, buradan kapanışlar gelmeye başlar ise dolar kurundaki aşağı yönlü seyir ne kadar olabilir? Bunu da hepiniz soruyorsunuz. Buradaki seyir de 17.95 civarına doğru dolar kurunda aşağı yönlü seyir beraberinde getirecektir. Peki diyorsunuz 18.71 üzerinde yukarı yönlü kırılımda neresi gelir? 18.71'in yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü ataklar gelebilir. Bu da aklınızdaki dolarla ilgili birçok soruya yanıt bulmuştur diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Bu arada hemen kısaca dolar endeksinde de bir grafik olarak göstereyim. Dolar endeksinde neden 106 puan önemli? Bakın arkadaşlar, dolar endeksinde şu günlük vadede takip ettiğimiz sizlerle birlikte bir grafik var. Ve bu grafik burada günlükte aşağı yönlü sert kırıldı. Bu türden kırılımlar bu hareketlerin aşağı yönlü daha da devam edeceği anlamı taşıyacaktır. Yani 107.60'ın aşağı yönlü kırılması şuradan geçen dolar endeksindeki 107.60 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde 106 puan civarına doğru gerileme oldu. Şimdi 106'yı da aşağıya kırarsak buradaki 103 puan civarındaki desteğe doğru tekrardan dolar endeksinde sert hareketler kendini gösterebilir. O yüzden dolar endeksinde olan arkadaşlar dikkatli olsunlar. Dolar endeksine böyle aylık grafikte de bir bakacak olursak, bakın şöyle aylıkta da açtığımız zaman buradaki hareketin 106 puan seviyesinin ne kadar önemli olduğunu, kritik bir destek bölgesi olduğunu, kırılması durumunda tam şuraya 103 puan civarına doğru da dolar endeksindeki hareketlerin devam edeceği unutulmamalı sevgili dostlarım. Eğer 106 puan üzerinde kalabilir ise, burayı kırmaz ise de buradaki hareketler tekrardan o yukarıdaki 108 direncine doğru da kendini gösterebilir. Buradan bir güç toplaması olabilir. O yüzden 106 puan seviyesi dolar endeksi için önemli bir bölge. Dikkatle takip edilmesi gereken bir bölge olacaktır. Hemen sizlerle birlikte Euro Türk Lirası'na da geçelim. Euro'daki bekleyen arkadaşlarımız için. Evet, Euro'da güzel yukarı yönlü sert hareketler sizlerle birlikte izledik. Özellikle Euro Türk Lirası 19 lira 24 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Kısa vadede burada hepinizin bildiği gibi 18.52'nin çok önemli olduğu ve buranın kırılması durumunda yukarı yönlü çok sert hareketlerin Euro'da gelebileceği yönünde sizlere uyarmıştım. Ve dediğimiz gibi tam 18.50'nin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte Euro'da sert yukarı yönlü hareketler izledik. Peki şimdi bundan sonra Euro Türk Lirası'nda neler olabilir? Bizler için 19 lira 20 seviyesine doğru yukarı çıkmış bir Euro Türk Lirası paritesi izliyoruz. Şimdi 19.24. Destek olarak sevgili dostlarım 18 lira 85 kuruş artık bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü buranın üzerinde kapanış yaptık. Haftalık kapanış da bunun üzerinde olduğu için 18.85 üzerindeki kapanışlar bizler için önemliydi. İlk direnç ile karşılaşabileceğimiz alan 19.32 direnç bölgesi kısada olacaktır. Euro takip eden sevgili dostlarımız için. Yukarıda 19 yani 46 seviyesi bizler için bir direnç olarak takip edecek bölge. Burada da gene kısa vade artık 20 lira 04 kuruş bölgesi 18.85'in geçilmesiyle birlikte ilerleyen dönemlerde bizler için Euro Türk Lirası tarafında bir ana hedef bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Avrupa bölgesini en çok zorlayacak olan ülke Rusya. Biliyorsunuz Rusya'dan enerji alımları ile ilgili kısıtlamalar ve yaptırımlar Avrupa bölgesine uygulanıyor. Avrupa'daki doğalgaz, mazot rezervleri %100 dolu olsa da Avrupa'daki kışın sert geçmesinden kaynaklı olarak buradaki rezervler hızlı bir şekilde tükenebilir. Burada da bizlerin yakinen takip edeceğimiz Avrupa bölgesindeki özellikle elektrik, enerji, mazot ve petrol krizleri olacak. Bunlar doğrultusunda ekonomiye verebilecekleri zarar doğrultusunda Euro'da aşağı ve yukarı yönlü hareketler takibimizde olacak. Ama şimdilik haftalık kapanışa baktığımız zaman Euro'da herhangi bir sıkıntı yok. Yukarı yönlü hareketler hala beklenti dahilinde olacaktır. Sterlin Türk Lirası, Sterlin Türk Lirası'nda hükümet değişikliklerinin ardından arkadaşlar orada da yukarı yönlü sert hareketler yaşadık. Sterlin Türk Lirası da haftayı 21.99 seviyesinden kapatarak bizlerin beklentisi dahilinde bir kapanış yaptı ve 21 lira 75 kuruşu haftalık üzerinde kapanış geldiği için 21 lira geri çekilmelerde artık bir destek konumunu almış durumda. 21.75 üzerinde 22.07 burada bir kısa vadede direnç bölgesi oluşturacaktır. Bu 22.07'nin önemi sevgili dostlarım, eğer ki sterlinde bu 22.07 de bu hafta üzerinde kırılımlar bu bölgeyi sterlin kırabilir ise sterlinde de ana hedef bölgesi
şurada gördüğünüz 23.63 seviyesine doğru sterlinde yukarı yönlü kanalın açılacağı bir alan olacağından dolayı 22.07 bu hafta itibariyle bizim dikkatle takip edeceğimiz bir direnç olacak. Viyop ve Forex'te işlem yapan arkadaşlar için hemen dirençlerimizi verelim. 22.07 kısadaki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri takip edeceğimiz bir direnç. Bu direnç üzerinde tutunma 22.37 buradaki direnç noktasına doğru bizi atar. 22.67 onun üzerinde bir direnç var gene ve 22.85 şeklinde bu direnç noktaları yukarı yönlü hareketlerde takip edilebilir. Tabi kanal aralığı olarak işaretlerseniz de şu şekilde işaretleyebilirsiniz. 22.07, 22.37, 22.67, 22.85 kanal aralıkları Forex ve Viyop'ta işlem yapanlar için, günlük trade yapan arkadaşlarımız için önemli seviyeler olacaktır. Evet, günün önemli enstrümanı, değerli metali ons altın. Evet, ons altın değerlendirmemize hemen geçelim. Ons altın tarafında güçlü mum hareketleri görüyorsunuz. Aylıktaki güçlük mum hareketi ve buradaki aylık seviyesi bakın ons altında özellikle 1760 dolar seviyesi. Evet, bu 1760 dolar seviyesi üzerinde aylık bir kapanış da burada gelebilir ise aylık kapanışta bunu takip edeceğiz sizlerle birlikte. Ons altın tarafında güçlü seyir hala devam eder. Kısa vadede baktığınız zaman sevgili dostlarım, bakın şurada 1620, şurada bir hemen kısa vadeli bir şey var, formasyon var. Bu formasyonlar hem eğitim amaçlı güzel oluyor. Yukarıda da 1727. Burada bir 1620, 1727 burayı işaretlediğiniz zaman, şöyle de yukarı doğru işaretlediğiniz zaman 100 dolarlık yukarı yönlü bir marş 1727 seviyesinden kırıldığı için buradaki hareket bizleri 1820 dolar seviyesine doğru, hatta 1800, ortalama 1820 diyelim arkadaşlar. 1820 dolar seviyesine kadar buradaki hareketin yukarı yönlü ons altında devam etmesi beklenebilir. Yani şuradaki kısa vadeli formasyon hedefi olarak takip edilebilecek bir alan. Peki bu hareketle birlikte ons altındaki durum biter mi? Hayır, bakın o kısa vadeli bir hedeftir. Ons altında beklentim dahilinde sizlerle birlikte bunu çizmiştik. Şu şekilde bir çanak oluşumu şeklinde yukarı yönlü bir hareket beklentim olduğunu söylemiştim. Ve ons altın buradaki hareketini bu beklentim doğrultusunda gerçekleştiriyor. Burası 1800 dolar seviyesine kadar bir mum hareketiyle birlikte yukarı yönlü dönebilir. Ondan sonraki harekette şurada bir kulp hareketi yapıp büyük çanağın çalışmasını sağlayabilir. Oradaki harekette ne dedik? 1600 ile 1800 dolar. Yani burada bir 200 dolarlık daha bir marj olacak. Bu seferki büyük marj olacak 1800. Buranın hedefi de 2000 dolar seviyesine doğru. Bakın şuradaki 2000 dolar seviyesine doğru ons altını yukarı yönlü taşıyacak hareketi başlatabilir. O yüzdendir diyoruz ki buradaki oluşum, büyük oluşum bizlerin yakın takibinde olacak seviye olacak. Buradaki ons altında ilerleyen günlerde buralara doğru devam edebilir. Kırılımları görüyorsunuz. Düşen trendi çok net bir şekilde mum hareketleriyle yukarıya kırmış. Stokastik indikatörüne baktığınız zaman yukarı yönlü hareketin daha devam edeceği, haftalık bazda stokastiğine baktığınız zaman daha yükselişin yeni başlıyor olması, bu sinyallerin yeni yukarı yönlü dönüyor olması. Fakat haftalıkta da gene görüyorsunuz düşen trendi çok güçlü bir mumla yukarı yönlü kırmış olması, altın tarafında isteğin güçlü olduğu, FED'e rağmen altın tarafının artık FED hamlelerinin zayıf kalacağı yönündeki beklentilere yol açmasıyla birlikte yukarı yönlü seyrinin nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Dediğim gibi ilk etapta 1800 dolar direnci önemli olacak. Burayı takip edeceğiz altının onsunda. Gram altın tarafı, hemen gram altın tarafına bakalım canınız sıkılmadan. Biliyorum uzun olduğu zaman videolar canınız sıkılıyor. Fakat canınızı sıkmamak amaçlı oldukça anlayabileceğiniz tarzdan yavaş yavaş anlatmaya gayret gösteriyorum arkadaşlar. Biliyorum ki sizler de bu anlatımlarımdan dolayı beni dinliyorsunuz. Bu arada kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsınız da çok memnun olurum arkadaşlar. Özellikle Facebook, Twitter, TikTok gibi mecralarda da kanalımızı sizler tanıtırsanız bizler açısından daha uygun olacaktır. Evet, gram altın, hemen gram altında başlayalım. 1035, evet bakın 1035 seviyesi gram altında önemli bir dirençti. Ve bugün itibariyle artık bizler için önemli bir destek haline gelmiş durumda. Büyük bir mum hareketi, hacimli bir mumla 1035'in kırılması altın takip eden arkadaşlarımız için iyi oldu. Çünkü 1060 rekor seviyesinde bulunan seviye altında, gram altın tarafında test edildi. Şimdi 1060 eski bir zirve rekor seviyesi olduğu için buraya yönlü harekette 1060'ın hacimli bir mumla geçilip geçilmeyeceğini takip edeceğiz. Eğer hacimli bir mum ile
1060 seviyesini pazartesi gününden itibaren yukarı yönlü gram altın kırar ise bu sefer 1060 seviyesi bizler için bir destek görevini görecektir. Ve buradaki hareket arkadaşlar gram altında 1158, şuradaki 1158 TL civarına kadar gram altında yukarı yönlü ilk etaptaki hareketi başlatacak olan yükseliş kanalına altını sokabilir. O yüzden altında 1060 önemli. O ilk rekor seviyemiz 1060 TL'den geçen rekor seviyemizi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Kırılması durumunda yukarıda kısada 1083, bakın şuradaki şu şekilde anlatayım ben size. 1060 kırılması durumunda 1083 gene bir direnç gösterecek olan bölge olacaktır. 1083'ün yukarıya yönlü kırılmasıyla 1145 ve 1158, bakın şuradaki 1158 TL'ler civarına doğru bu hareketin yukarı yönlü devamı beklenebilir. Stop bölgesi, artık düşüşün gelebilmesi için stop bölgesi ise 968 bölgesinde kaldı. Burası gram altıncıların stop olacağı bölge. Yakından takip edilecek. Bu bölge üzerindeki hareketler hala da gram altın için olumlu sayılabilecek seviyelerdir arkadaşlar. Hemen gümüş tarafına geçelim. Gümüş ons. Gümüş onsla başlayalım. Gümüşün ons tarafında da yüksek marjlı kapanışlar gördük. Gümüşü takip eden arkadaşlarımız için de güzel olumlu kapanışlar ve buradaki sert yukarı yönlü mum hareketlerinin devamı gümüşün ons tarafının haftayı güçlü kapatmasını sağladı sevgili dostlarım ve 21.70 civarlarından bir kapanış gümüşün onsunda geldi. 21.26, bakın artık şurası 21.26, şöyle belirteyim, 21.26 burası gümüşün onsu için kuvvetli bir destek konumuna geldi. Bu seviyenin üstünde kapatması gümüş için çok önemli. Çünkü gümüşte şimdi artık 22.40, bakın şurada 22.40 direnç seviyesi, 23.65 direnç seviyesi, 23.65 ve 24.41. Benim şuraya kadar bir hedef bölgem var. Gümüşün onsunda buraya doğru hareketler sert bir şekilde şok hareketler niteliğinde gelebilir. Dolar endeksinde de beklediğim 106 kırılımı olur ise oradaki hareketle birlikte şok bir şekilde arkadaşlar rekor seviyelerinin üst taraflarına doğru gümüşün ons tarafında da hareketler başlayabilir. 24.41 direnci, evet 24.41 direnci önemli olacak. İlk etapta bu direnci takip edeceğiz. Çünkü neden buradaki direnci takip edeceğiz? Bakın burada da gene şu şekilde bir çanak oluşumu şeklinde onsta da yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Burada bir çanak oluşumu şeklindeki bu hareket devam ederse ilk etapta şuradaki bölge dediğim gibi 24 dolar 41 sent civarından geçen alan olacak. Ve bu alanın yukarıya yönlü kırılması bizleri tekrardan ons tarafındaki 30 dolarlara taşıyacak hareketi başlatabilir. O yüzden buradaki 24.41 ons gümüş takip eden arkadaşlarımız için önemli bir bölge olacak. Gram gümüş tarafına hemen bakalım. Gram gümüşte 12.96 seviyesinden kapanış geldi. Gram gümüş için gene rekor seviyesinde yakın bir bölgeden kapanış geldi. 13.20 seviyeleri önemli bir rekor bölge seviyesiydi ve buraları zorlamaya başlayan bir gram gümüşle karşı karşıyayız. Şimdi gram gümüşte bizler için arkadaşlar 12.96 çok önemli. Özellikle dedik ki 12.70'in kırılması, bakın 12.70 seviyesinin kırılması gram gümüşte çok önemli olacak. Çünkü buradaki hareket 16 lira 42 kuruş hareketini başlatabilir. Tabi bu hemen çok kısa zamanda gelebilecek bir hareket değil. Ama bant aralığı olarak aylık kapanışlar, haftalık kapanışlar neticesinde bu 12.70 üzerinde kapanışlar görmeye başlamamız 16 lira 42 kuruş seviyesini gümüşün gram tarafında, gram gümüş tarafında, gümüş TL tarafında özellikle işaretleyecek bir alan bizler için olacaktır. İlk etapta Forex VWAP'çılar için bakın 12.70 burası dedik bir destek halini almış durumda. Ve buradaki hedef artık 13.20 değil 13.40 seviyesini görmüş durumda. Burası bir kanal, artık 12.70 13.40 bir kanal bant aralığı oldu. Burası 13.40, gene 13.40 kırılması durumunda 14.10 burası da bir bant aralığı şeklinde takip edilebilir. 14.10 bakın 14.10 tek tek veriyorum anlaşılması açısından. 14.10 14.55 gene bir kanal aralığı oldu. 14.55 14.55 15.26 evet burası da bir gene kanal aralığı şeklinde oldu. Yani gümüş gram için çok güzel hareketler ve hedef noktası da 15.26 16.42 seviyeleri şekline almış ve artık bu kanal aralıkları biçiminde hareketlerin devam etmesi şeklinde olacaktır.
Buradaki hareketler gene arkadaşlar kırılımlarla birlikte yukarı yönlü seyrine devam edecektir. Hem ons gümüş hem de gram gümüş tarafında. Altın ve gümüş tarafı oldukça olumlu gözüküyor. BIST 100, evet, Borsa İstanbul tarafında 4456 puan civarından kapanış geldi. 4456 puan civarından Borsa İstanbul'da bir kapanış gelmesi ne anlam taşıyor? Orada 4517, bakın şurası 4517. Burası Borsa İstanbul'da bir direnç 4517 ve benim ana hedef bölgem zaten 4714 seviyesiydi. Şimdi bu 4517 direnci altında Borsa İstanbul'da kapanış gördük. O zaman bizler için ne oldu? 4395 seviyesi bir destek konumu haline almış durumda. Bakın şu hareketler bu şekilde takip edilebilir. Eğer ki dirençlerin altında kapanışlar oluyorsa bir alt seviyedeki destekler takip edilmeli. O zaman da destek direnç şeklinde takipler olur. Bunun altı 4320 seviyesi. Evet, bu şekilde takip edeceğiz. Bu hafta itibariyle baktığımız zaman 4517 geçilemedi. Bu hafta gene 4517'yi takip edeceğiz. Burası geçilmezse bir 4395'lere doğru geri çekilme olabilir. Fakat 4500'ü geçmemiz durumunda ana hedef bölgemiz olan 4714 puan seviyesine doğru Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketlerin devamı bizler için takip edilecek sevgili dostlarım. Orada da güzel yukarı yönlü hareketler geliyor ama dikkatli olunması gereken bir hafta diye Borsa İstanbul'da düşünüyorum. Bitcoin, hemen Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin'deki hareketler buradan gelen kötü haberlerle birlikte Binance ve FTX'in yapmış olduğu kendi aralarındaki uyumsuzluk ve FTX'in de arkadaşlar 8 milyar dolara ihtiyacı olacağı yönündeki haberler. Aksi takdirde bu 8 milyar doları karşılayamaması durumunda iflas edeceği yönündeki haberlerde ABD özellikle bakanlığını harekete geçirdi ve ABD Bakanlığı da FTX hakkında bir soruşturma başlatmış durumda. Burada aylık bazda BTC'nin grafiğine baktığımız zaman şurada bir düşen çizgisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu düşen çizginin yukarıya kırılması ve haber akışıyla birlikte tekrardan bu bölgenin test edilmesi olayı Bitcoin'de gerçekleşiyor. Şimdi bu test olayında gerçekten şu bölge bizler için çok önemli bir bölge halini almış durumda. Orayı işaretleyecek olursak bu hareketin o bölge altında kapanış görmemesi lazım. Yani şuradaki bölge, buradaki bölgede 15.800 civarından geçen alan. Yani şu 15.800'ün altında Bitcoin kapanış yapmaz ise tekrardan toparlayıp 18.000 seviyesine doğru hareketler göstermek isteyebilir arkadaşlar. 15.800-18.000 bant aralığı şimdilik burada takip edeceğimiz bir alan olacak. Ayrıca Binance ve FTX tarafından gelen haberler önemli. Bu haberler neticesinde burada bir dümen oyun çevrilmediyse, yatırımcının elinden paraları alma yönünde bir keriz silkeleme operasyonu yapılmadıysa buradan tekrardan Binance FTX'i alıyor şeklinde bir haber piyasaya düşebilir. Bakın burada çok büyük bir oyun dönüyor olabilir. ABD Bakanlığı'nın da soruşturma açması bu yönde olabilir. Fiyatlarda sert kırılım, özellikle yükselişin geldiği anda bir sert kırılım olması acaba burada bir oyun dümen dönüyor mu sorusunu bana sorduruyor. Tabii yatırım tavsiyesi değil, sadece benim kendi düşüncemdir. Bunlar burada bir oyun çeviriyor olabilir. Ucuz vadeden yatırımcının elinden dijital paraları kapabilmek amaçlı. Bunlar yeteri kadar piyasada aşağı yönden dijital para topladıktan sonra burada anlaşma yönüne vardık şeklinde bir açıklamaya da gidebilirler. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor. 15.800 dikkatli bir şekilde takip edilmelidir diye düşünüyorum dijital parayı takip eden arkadaşlarımız için. Bu arada asgari ücretle ilgili açıklamalar geliyor. 9-10 bin lira asgari ücret seviyesi olacak şeklinde. Arkadaşlar asgari ücretin 9-10 bin lira olabilmesi için çok fazla kendinizi bu konuda alıştırmanız tarafında değilim. Özellikle %50'lik enflasyon farkı biliyorsunuz ara zam asgari ücrete yapıldı. Böylelikle 5.500 TL civarına doğru bir asgari ücret çekilmiş durumda. Burada %35'lik yukarı yönlü bir enflasyon farkı da eklendiği zaman 7.400 liralar civarına gelen bir asgari ücret miktarı olabilir. Tabii bunun her üzerindeki fiyat refah artış puanı şeklinde yansıyacaktır. 7.400 sizler için enflasyon düzeyinde beklemeniz gereken bir fiyat aralığı olarak ben düşünüyorum. Tabii bunun üzerine gelecek her atraksiyon sizler için de iyi olacaktır. Her refah payının ne kadar üzerine konacağı, hükümet tarafının ne kadar etkili olacağı. Çünkü biliyorsunuz işveren 5, devlet 5,
ve sendikaların 5 kişiden oluşan heyetleri bu toplantıya girecek ve bunların alacağı kararlar doğrultusunda o yüzdendir ki asgari ücrette de çok aceleci olunmaması, kendinizi çok fazla böyle 9-10 binli rakamlara alıştırmamanızı, sonradan üzülebileceğinizi sizlere burada iletmek isterim sevgili dostlarım. Daha hiçbir şey belli değil, hiçbir açıklama belli değil. Komisyonun yapacağı toplantı sonrasında bu durum netleşecektir. Ama şöyle bir durum var, 7.400'den aşağı olmayacağı benim düşüncelerim dahilindedir. Enflasyon bazlı asgari ücrete baktığımız zaman. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımız için son durum, son dakika biliyorsunuz hükümet kanadından geliyor. Özellikle Bakan Bilgin'in yapmış olduğu, Vedat Bilgin'in yapmış olduğu son açıklamada 1,5 milyon kişiye değinmesi EYT'nin 8 Eylül 1999 öncesi gibi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl 5000 gün prim sayısının değiştirilmeden bu şartlar altında emeklilik kazanacağı yönünde piyasalar tarafından anlaşılmış durumda. Tabii EYT'lilerin de beklentisi doğrultusunda yasanın bu yönde çıkması. Bakan Vedat Bilgin'in de dediği gibi 5-6 milyon civarında bir emekli olacak kesim yok. Bizlerin yapmış olduğu hesaplamalar doğrultusunda 1,5 milyon bu şartları karşılayan emekli sayısının olduğu ve bunların da hepsinin prim gün sayısını tam anlamıyla karşılayamadığı, kademeli bir şekilde emekliliği hak ettikçe bu kişilerin de emekli olabileceği yönündeki beklentileri var. Ayrıca Aralık ayı içerisindeki torba yasada EYT'nin olacağı, bu ay sözleşmeli kadroya alınacakların haklarıyla ilgili bir düzenleme yapılacağı ve bu arada sözleşmede ve devlet kadrosu bekleyen arkadaşlarımızın hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bu ay itibariyle Vedat Bilgin'in yapmış olduğu açıklamalarda onlar da kadrolarına kavuşacak sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte piyasalara baktık. Asgari ücreti değerlendirdik. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımızın sorunlarına değindik. Euro Türk lirasını, sterlin Türk lirasını, Bitcoin'i, doları, altını, gram gümüşü, çeyrek altın fiyatları, sterlin fiyatları, Bitcoin ve İstanbul 100 değerlendirmesi yaptık. Videomuz biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.